Merhaba. Bugün modern iktidarın tam da kalbine, en derinlerine doğru felsefi bir yolculuğa çıkıyoruz. Konumuz Giorgio Agamben'in o meşhur ve çığır açan eseri Homo Sacer. Bu analizimiz Agamben'in eserini temel alıyor. Eğer felsefenin bu gibi derinliklerine dalmak hoşunuza gidiyorsa, yolculuğunuza kitap felsefe gibi kanallara göz atarak devam edebilirsiniz. Tavsiye ederim. Şimdi gelin bu hem karmaşık hem de bir o kadar aydınlatıcı konuya birlikte dalalım. Peki, yol haritamızda ne var? Önce gizemli bir Roma figürüyle tanışacağız, sonra hayatın iki farklı tanımına bakacağız ve en sonunda tüm bunların modern iktidar ve hatta Kemp gerçeğiyle nasıl şaşırtıcı bir şekilde bağlantılı olduğunu göreceğiz. Hazırsanız ilk durağımızla başlayalım. Her şey, antik Roma hukukunun tozlu sayfaları arasında kalmış gizemli bir figürle başlıyor. Bu figür, modern iktidarın sırlarını açığa çıkaran bir anahtar adeta. İşte kilit soru bu. Kim öldürülebilir ama kurban edilemez? İlk bakışta basit bir bilmece gibi duruyor, değil mi? Ama aslında bu soru, Agamben'in bütün araştırmasının tam merkezindeki o derin paradoksu, o çelişkiyi barındırıyor. Ve cevabı bizi hiç beklemediğimiz bir yere götürecek. Karşınızda Homo Sacer, yani kutsal insan. Adı kutsal olabilir ama hayatı tam bir çelişki üzerine kurulu. Öldürülmesi serbest ama kurban edilmesi yasak. Ne garip, değil mi? Yani bu figür ne insan hukukuna ne de ilahi hukuka ait, ikisinin de dışında adeta bir boşlukta, bir arafta asılı kalmış bir hayat. Cinayet yasası onu korumuyor, kurban ritüelleri de onu kutsamıyor. İşte Agamben için her şey tam da bu mutlak dışlanmışlık anında başlıyor. Peki bu paradoksu daha iyi anlamak için ne yapmalıyız? Biraz daha geriye gitmemiz gerekiyor. Antik Yunan'a. Onların yaptığı çok temel bir ayrıma bakacağız şimdi. Yunanlılar için hayat tek bir kelime değildi. İki farklı hayat vardı. Birincisi zoe, yani çıplak hayat. Bütün canlılarla, hayvanlarla, bitkilerle paylaştığımız o en temel biyolojik varoluş hali. Nefes alıp vermek gibi. İkincisi ise bios, yani politik hayat. Bu sadece bir şehirde, bir poliste yaşayan yurttaşlara özgü, nitelikli, anlamlı bir yaşam biçimiydi. Aristoteles'in Politika'da dediği gibi insan yaşam için doğar ama esasen iyi yaşam bios için var olur. Yani şehir o basit biyolojik yaşamı alır ve onu iyi, anlamlı politik bir yaşama dönüştürür. Şehrin amacı budur. İşte Agamben'in kilit tespiti burada geliyor. Diyor ki bütün Batı siyaseti tam da bu ayrım üzerine kuruludur. Politika, biosu yani politik hayatı var edebilmek için, zoreyi yani çıplak hayatı alır ve onu dışarıda bırakır. Siyaset bu dışlama eylemiyle başlar. Peki, politika bu çıplak hayatı dışarıda bıraktığında ona ne olur? İktidar bu dışlanmış, korumasız hayat üzerinde nasıl bir güç kurar? İşte tam bu noktada egemen istisna dediğimiz o meşhur kavrama geliyoruz. Egemen iktidar nedir? Sadece yasa yapan güç değildir. Asıl gücü, hukukun normal işleyişini askıya alabilme, yani istisna haline karar verebilme yeteneğidir. Egemen, burada yasa geçmez diyebilen kişidir. Agamben'in şu sözü çok çarpıcı. Hukukun hayatla başlangıçtaki ilişkisi, uygulama değil, terk edilmedir. Yani hukuk, hayatı koruma altına alarak değil, tam tersine onu korumasız bırakarak, onu terk ederek kendine bağlar. Hayatı yasanın dışına iterek onu kontrol eder. Ve burada gerçekten ürkütücü bir simetri var. Bir yanda egemen var, hepimizi potansiyel birer homo sacer yapabilen kişi, diğer yanda ise homo sacer var, yani herkesin ona karşı bir egemen gibi davranabildiği kişi, tam bir ayna görüntüsü gibi. Şimdi bu antik Roma'dan ve Yunan'dan gelen kavramların modern dünyada nasıl karanlık ve çok daha belirleyici bir şeye dönüştüğüne bakalım. Michel Foucault'un o meşhur tespitiyle başlayalım. Modern insan politikasının bir canlı olarak varoluşunu sorguladığı bir hayvandır. Yani diyor ki, politika artık sadece yasalar ve haklarla değil, doğrudan doğruya nüfusun biyolojik hayatıyla ilgileniyor. İşte bunun adı biyopolitika. Yani Zoe'nin, o çıplak hayatın, politikanın merkezine yerleşmesi. Doğum oranları, halk sağlığı, aşılar, salgınlar, tüm bu biyolojik meseleler devletin temel ilgi alanı haline geliyor. Hayatımız politikanın nesnesi oluyor. Ve Agamben'in en radikal, en sarsıcı tezi de tam olarak bu. Diyor ki, modernliğin en belirleyici gerçeği şudur, artık çıplak hayat alanıyla politik alan birbiriyle örtüşmeye başladı.
Bir zamanlar sadece sınırda, bir istisna olarak var olan şey şimdi merkeze yayıldı. Agamben'e göre bu durumun en saf halini gördüğümüz yer toplama kampıdır. Kamp, modern politik alanın bir anomalisi, bir sapması değil, tam tersine onun paradigmasıdır. Yani onun gizli mantığını en açık şekilde ortaya koyan yerdir. Neden? Çünkü kamp, istisnanın kural haline geldiği, hukukun tamamen ortadan kalktığı ve insanın salt çıplak hayata, yani Zoe'ye indirgendiği nihai mekandır. Peki, bütün bu anlattıklarımız, antik Roma'dan toplama kamplarına uzanan bu karanlık hikaye, bugün bizim için, günümüz siyaseti için ne anlama geliyor? Şunu gösteriyor, belki de temel siyasi çatışma artık sağ ve sol arasında değil. Belki de asıl çatışma, tam anlamıyla politik bir varoluşa sahip olanlarla, sadece çıplak hayata indirgenmiş olanlar arasında. Yani kimin insan sayıldığı ve kimin sayılmadığı arasında. Çünkü modern biyopolitikada potansiyel olarak her birimiz birer homo sapiens'e dönüşebiliriz. Devletin hayatlarımız, bedenlerimiz üzerindeki gücü arttıkça o istisna mantığı hepimize dokunma potansiyeli taşıyor. Homo sapiens'in bize bıraktığı miras işte böyle bir politika. Biyolojik varlığımızın, yani çıplak hayatımızın, politikanın tam merkezine oturduğu ve her an tehlikede olabildiği bir politika. Ve tüm bu analizin sonunda aklımızda o büyük, o kışkırtıcı soru kalıyor. Eğer politika, çıplak hayatın dışlanması üzerine kuruluysa, artık bu istisnaya dayanmayan bir politika nasıl olurdu? Düşünmeye değer değil mi?